Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep, ay burcu Akrep olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Akrep burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım yaz aylarında seni neler bekliyor sevgili Akrep burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Yaz aylarında Akrep burcu arkadaşımı neler bekliyor diyorum. Şöyle bir aldım. İlk kartımı aldım. Çok biraz kötü başladık arkadaşlar ya. Kılıç yedirisini hiç sevmiyorum açıkçası. Bakalım. Yalanlarla dolanlarla çok fazla mücadele etmiş olabilirsin sevgili Akrep burcu. Yani sürekli kaçak göçek dövüşen, hiçbir türlü dürüst olmayan, hatta bazılarınız arkadaşlar şunu yaşamış olabilirsiniz. Ben gerçekten bir yalanın içinde miydim? Yalan insanların, yalan sistemin, yalan hislerin içinde miydim? Dediğim bir durum söz konusu. Burada bazı kaçak durumlar var açıkçası. Kartların hepsini kaçak ama senin de kaçtığın bir durum var. Kartların hepsini seçelim ve bu şekilde yorum yapalım arkadaşlar. Kupa Kraliçesi geldi. Burada duyguların çok yoğun olduğunu görüyoruz aslında. Duygular çok yoğun Akrep burcu. Şöyle bir bakalım. İmparator. Bakın parayla ilgili çok ağır sınavlar var. Yani geçtiğimiz 5 aydır hatta arkadaşlar. Geçtiğimiz 5 aydır maddi manevi gerçekten dibi görmüş olabilirsin Akrep burcu. Ama burası bakın 5'ten 9'a çıktık. Tılsım 9'lusu. Ay çok güzel. Tılsım 8'lisi Akrep burcu. Burası çok güzel. Arkadaşlar yani tılsım burada para yok şu an için. Yeni başlangıç gerçekleştirmek istiyorsun ama bir türlü gerçekleştiremiyorsun. İmkanlar tam olarak istediğin gibi değil. İstediğin ölçüde değil, istediğin oranda değil, ne maddi olarak ne de manevi olarak. Böyle bir değersizlik duygusu içinde de gömülmüşsün aynı zamanda. Yani kim uyumlanıyor burayla bilmiyorum ama hissel olarak da her anlamda arkadaşlar yapayalnız kaldım hissi var yani burada. Yapayalnız kaldım. Hani bundan sonra yoluma yalnız devam edeceğim dediğim bir durum söz konusu ve çok net karar alıyorsun. Bu aldığın karar seni büyük bir berekete götürecek sevgili Akrep burcu. Yani o kadar keskin bir karar alıyorsun ki ama duyguların da geride kalıyor. Yani bundan sonraki süreçte bakın burada hani dedik ya Kupa Kraliçesi'yle birlikte duygular çok yoğun dedik ya. Hani burada o yalanın, yoksunluğun içinden çıkıp net bir karar alıp diyorsun ki ben bundan sonra tamamıyla mantığımı kullanmak istiyorum. En azından bu durumdan çıkana kadar. Bu yoksunluktan, sevgi yoksunluğu, madde yoksunluğu, dışarıda kalmışlık, kandırılma, bakın çok fazla ihanet var, kılıç yedilisi. Böyle insanlarla çok mücadele etmiş olabilirsin Akrep burcu. Çok keskin kararlar alıyorsun, diyorsun ki ben bu yokluğu bitirmem lazım yani. Sonrasında birikim noktasına geçiyorsun. Bak önümüzdeki 5 gün, 5 haftalık süreç çok önemli olacak senin için. Zaten yaz aylarına ne kaldı arkadaşlar? Yani 22-23 Nisan sonrası. Yani en fazla 5 hafta içerisinde senin böyle bir büyümen var. İş ve kariyerle ilgili başlatabileceğin çok güzel bir etki var. Hepsini para kralı bakar mısınız arkadaşlar? Kartları çektikten sonra konuşacaktım ama yani burada sen kariyerinle ilgili çok güçlü bir adım atıyorsun. Yeni bir eğitime başlamak, yeteneklerini kullanmak, kariyerinle ilgili gerçekleştirmek istediğin yeni bir fikir ki hali hazırda bu ilhamın sende olduğu gözüküyor Akrep burcu. Değilse bile arkadaşlar 5 hafta içerisinde bu ilham, bu fikir size gelecek. Evet bunu yapabilirim. Evet bunun peşinden gidebilirim. Aslında uzun süredir yapmak istediğim bir iş, bir meslek olmuş olabilir. Fakat burada da bir hayal kırıklığı yaşanmış. Yani bir türlü o hayal ettiğin, hedeflediğin projeyi, fikri bir türlü hayata geçirememişsin. Ama bunun için imkanlar doğacak. Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Sen burada bireysel olarak da atacağın bir adım var. Bazılarınız belki işinizi değiştirebilirsiniz. Yeteneklerini gösterebileceğin ya her türlü yetenek arkadaşlar. Yani sadece böyle sanatsal her şey bir sanat zaten her zaman söylüyorum. Gösterebileceğin yeni bir iş alanına geçiş yapmak, yeteneklerini daha da çok pekiştirmek, pişirmek adına yeni eğitimler de alabilirsin ve bunun doğrultusunda da açılacak başka kapılar da var arkadaşlar. Çünkü burada yani evet kartları başladım artık. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hani yapmak istediğin bir iş varmış, o da yarım kalmış. Hani böyle dımdızlak kaldım, dışarıda kaldım hissi oluşmuş ya sende.
İşte bunu yaptığın zaman, bak bu başka bir şey ama bu farklı iş dalları arkadaşlar. Bunu yaptığın zaman her ikisinin birden açılması var. Yani burada sistem diyor ki bak sen adım at, yeteneklerini göster, harekete geç, işle, çalış, üret, farklı kapılar da gelecek sana ve seni uzun vadede zenginliğe götürebilecek bir şey. Yani para kralına direkt bu şekilde aldım. Ve burada bakın 5'ten 9'a, hani şu an 5 parasız bile olabilirsin. Ama burada çok güzel bir bereket var. Kendi kendine yetebilmek, birikim. Ya şu an para gelse bile muhtemelen borçlara falan gidiyordur yani. Çok az bir şey kalıyor elinde. Kurnazlıklarla da senden para alanlar var. Anlatabiliyor muyum? Akrep burcu, özellikle kendi işini yapan arkadaşların varsa şu an hali hazırda. Hani ben zaten kendi işimi, kendi projemi yapıyorum. Fakat etrafımda yiyici çok. Yiyici diyorum çünkü ihtiyaç başka bir şey, yiyicilik başka bir şey. Çalışmadan sürekli başkalarından yardım bekleyenler de var arkadaşlar. Bunlarla da çok mücadele veriyor olabilirsin. Böyle bir durum var. Yani burası o kadar çok hoşuma gitti ki, ama diyor ki bak hiç üzülme. Burada hem kendi kendine yetebileceksin hem de birikim yapabilme noktasına geleceksin. Ve sonra her ikisinin kapısı açılıyor arkadaşlar. Duygularda da çok büyük şifalanma oluyor sevgili Akrep burcu. Hani taşlar yerine oturuyor. Ama sen burada bir adım atıyorsun ve çok güzel bir adım atıyorsun. Yani burada diyor ki bak bana göster, bana göster. Böyle bir şey var burada yani. Çalış, üret. Bu nedir biliyor musunuz? Acemice başladığım bir işte profesyonelleşmek. Belki getirisinin bu kadar çok olabileceğini düşünmüyorsun bile. Ama bu seni para krallığına götürecek. Sevgili Akrep burcu. Burası çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Değnek dokuzusu. Korkuların, kaygıların çok fazla. Böyle otorite figürleriyle çok mücadele etmiş olabilirsin. Ya da narsist kişilerle çok mücadele etmiş olabilirsin. Ama şöyle de bir durum var. Bu kendi gölge yanlarınla da yüzleşmektir Akrep burcu. Özellikle eril arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, geçen terazi burcu yorumunda dedim ki dişil enerjiler, eril enerjiler. Tamam mı? Hepimizde dişil de vardır, eril de vardır. Hanımefendi ol, beyefendi ol. Dinlerken bu şekilde dinleyelim. Hani onu soran arkadaşlarım için söylüyorum. Dişil enerji derken senin dişil tarafın. Yani dişil tarafın baskınsa merhametli, üretken, doğurgan, inançlı. Anlatabiliyor muyum? O dişilin verdiği etki. Şimdi eril tarafı baskın olan arkadaşlarım için söylüyorum. Yani bunu söylediğin zaman beyefendi demiyorum arkadaşlar. Eril tarafı baskın olan arkadaşlarım için hani böyle kendi gölge taraflarımla da yüzleştiğim bir durum olabilir. Hani karşı taraf mı beni manipüle ediyor ya da karşı taraf mı narsist dediğin noktasında belki de burada kendi kendine ettiğin bir zulüm vardır. O da sana bir şeylerin yansımasını yapıyordur. O derken kişi olarak söylemiyorum, olaylar olarak söylüyorum. Burada korkular, kaygılar çok yüksek. Birçoğunuzda arkadaşlar psikolojik sağlık problemleri olabilir. Hani böyle aklımı mı kaybediyorum dediğiniz bir durum da olmuş olabilir açıkçası, çok pardon. Olabilir. Güçlü insanlarla hani sadece benim dediğim olsun. Özellikle ateş grubu. Bu kişilerle vermiş olduğunuz bir mücadele yine söz konusu sevgili Akrep burcu. Şunu şöyle yapalım. Ya kılıç sekizlisi, evet hani elim kolum bağlı, ne yapacağımı bilemiyorum diyorsun. Para kraliçesi. Boğa, Başak, Oğlak ve Terazi burçlarından gelecek olan çok güzel destek var. Daha çok kadın figürlerinden destek gelecek. Ve burada bir diğer mesaj da şu. Eril tarafı baskın olan arkadaşlarım, bakın hanımefendi olsun, beyefendi olsun. Eril tarafı baskın olanlar. Daha böyle hani yumuşak bir hale geçmeniz, akışta kalmanız, üretken olmanız, inanç, yani inanmak, sisteme inanmak, kendine inanmak, bu noktaya gelmen senin için çok daha önemli olacaktır. Ve burada zaten evet çok önemli bir geçiş var. Bakın para kralı ve para kraliçesi aynı açılımda çıktı arkadaşlar. Yani burada seni çok bekleyen çok güzel bir maddi manevi büyük bir zenginlik var aslında. Şimdi burada kendini çok sorguladığım bir süreçte olmuş ve hali hazırda bu da devam ediyor. Hani az önce kılıç sekizlisi de geldi ya, elim kolum bağlı, ben buradan çıkamıyorum, kendimden de şüphe ediyorum. İşte bak tam böyle kendi gölge yanınla yüzleştiğim bir durum var. Ve burada bir şeyler seni hani sorunlar, aşk hayatın olsun, kariyer hayatın olsun, hep bir belirsizlik. Hep bir belirsizlik ve bu seni o kadar çok zorlamış ki.
Yani çok fazla, hani limitini aşabilecek derecede diyebilirim açıkçası. Böyle bir zorlanmadan bahsediyor arkadaşlar. Ve burada artık hani o geçmişin izlerinden kurtulmaya başlayabileceğin bir süreç olacak senin için. Evet, mantığını çalıştıracaksın ama bu mantığını çalıştırırken ve bu yeni geçişi yaparken kendi gölge taraflarınla da yüzleşmen çok önemli. Belki de sen bir şeylerde birazcık kurnazlık yaptın. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Daha önce yine akreplere böyle bir şey söylemiştim. Hani bildiğin gibi, anlatabiliyor muyum? İşte Ayşe, Fatma, Hayriye, Hasan, Hüseyin, neyse onları o şekilde ikna ettim. Belki bunu da bu şekilde ikna ederim ya da bu olayı da bu şekilde götürürüm gibi. Bir takım şeyler çok ters tepmiş olabilir. Yani burada tam bir yüzleşme evresinden geçiyorsun. 5 gün 5 haftalık süre senin için çok önemli olacak. 9 günlük süreç yine senin için çok önemli olacak. Yani Mayıs ayının 9'una kadar da diyebiliriz arkadaşlar. Ve sonrasında çok daha böyle bir hafif bir noktaya geçmek. Yani diyor ki bak, hislerin çok yükselecek ama hislerinin yükselmesi için ve doğru mesajların sana ulaşması için tamamıyla o saf noktaya gelmek, yani dişil tarafının yükselmesiyle ilgili bir etkiden bahsetti. Hani zaten bu noktada olan arkadaşlarım için geçişiniz çok güzel arkadaşlar. Hem mantığınızı hem zekanızı hem de yeteneklerinizi bir arada kullanabileceğiniz bir yaz ayı sizi bekliyor diyebilirim açıkçası. Yani burada geçmiş ama bu sadece yakın bir gelecek de değil. Hani 1-2 yıl öncesi de değil. 5 sene öncesi, 9 sene öncesi. Hani böyle bir türlü bir şeyleri üzerinden atamamak. Sen bir şeyleri üzerinden atamıyorsun. Yeni bir başlangıç gerçekleştiriyorsun. O onun üzerine tuz biber oluyor gibi bir şey yani. Böyle bir etki. Hani bir olay bitti diyorsun. Yeni bir başlangıç gerçekleştiriyorsun. Aşk hayatınla ilgili olsun. Kariyer hayatınla ilgili olsun. Benzer şeyi orada da yaşıyorsun. Artık hani benim kafa gitti gibi bir nokta oluyor açıkçası akreplerde arkadaşlar. Böyle bir etki var. Ama burası gayet güzel bir şekilde şifalanacak. Yani burada duygusal olarak da manevi olarak da tam bir iyileşme sürecine geçiş yapacaksın. Hislerin zaten seni yanıltmıyor olacak. Yani burada kendinle ilgili, bak evet, kendi gölge yanlarınla yüzleşiyorsun ve burada kendinle ilgili daha önce keşfedemediğin bir yeteneği keşfetmek Akrep Burcu. Hani en azından en minimum noktada söylüyorum. Hani böyle bir şeyler yapmak, yazmak, çizmek, üretmek, diğer kapıların da sana açılmasıyla alakalı. Yapan arkadaşlarım için zaten sorun yok arkadaşlar. Burada hani ne ekiyorsan, ne biçiyorsan profesyonelce başladığın bir işte maddi olarak da, rütbe olarak da yükselmek var arkadaşlar. Burası çok çok güzel. Ve burada aynı zamanda çok özgürleşmek var. Yani eski acılardan arınmak, karanlığın geri tarafta kalmasıyla ilgili. Böyle bir etkiden bahsetti. Eski acılar arkanda kalacak sevgili Akrep Burcu. Yani burada yeni bir yaşam sistemine doğru geçiş yapacaksın. Ama birçoğunuzunki birazcık sancılı arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani şu an sağlık olarak da sınavlar veren Akrep Burcu arkadaşlarım var. Ve ben bunu daha çok eril tarafı yüksek olanlar için gördüm arkadaşlar. Yani sağlık olarak da verilen sınavlar var. Ama bunlar geçecek tabii ki. Zaten burada direkt 5'ten 9'a çıkıyoruz yani. Böyle bir etki var. Yani burası çok çok yüksek. Hem aşk hem de kariyer konusunda çok büyük fırsatlar seni bekliyor diyebilirim. Şöyle bir bakalım başka neler gelecek, yani nedir diyelim. Ermiş, yani bak, içindeki ermişi keşfedeceksin. İçindeki bilgiyi keşfedeceksin. O maneviyatının çok daha artması, derinleşmesi. Aslında yaşadığımız pek çok şey, yani kişilere atfederiz ama hep bize bir yansımadır. Yani bizi törpüler. Böyle bir etkiden bahsetti sevgili Akrep Burcu. Peki bakalım Ermiş, başka ne gelecek diyelim. Şimdi Aslan, Yay, Boğa, Başak, Oğlak, bu kişilerden sana gelecek olan çok güzel destekler var. Gerek aşk hayatın olsun, gerekse iş hayatın olsun. Güzel birliktelikler olacak bu kişilerle ilgili Akrep Burcu. Ama burada eğer kendinle ilgili bazı eksiklikler varsa bunları törpülemek çok önemli olacak. Zaten bu da 5 haftalık süre içerisinde düzelecek diyor. Kariyerle ilgili özellikle çok daha büyük bir sıçrama var arkadaşlar. Kariyerle ilgili. Yani burada neye emek veriyorsan, hani kendi yeteneklerini keşfetmek. Benim buna da yeteneğim varmış. Bunu da yapabiliyormuşum. Bak aslında bu buymuş gibi birçok farkındalık elde edeceksin. Yani burada kariyerde çok büyük sıçrama var. Büyük sıçrama var.
Aşk hayatın içinde ya hani böyle geçmişte yaşadığın acıları artık böyle bir temizleyebileceğin fırsatlar, enerji akışları hayatına gelecek. Ama tabii ki şöyle bir şey arkadaşlar, enerjiler gelir, geçer, gider. Biz kullanırız, kullanmayız. Şimdi sert bir enerji vardır. O esnada seni kavgaya iter. O esnada seni kavgaya iter. Kavga edersin ya da etmezsin. Bu senin tercihin. Etmezsen, yumuşatırsan, oradaki zaten öğretiyi alırsan, ha bak geldi gönderdin gitti, enerji geçti gibi düşün. Yani bu şekilde böyle bir şey. Zaten her şey bir öğreti. Yani öğrenmesek tekrar eder her şey. Böyle bir etki var. Kariyerde çok büyük sıçrama var dedik. Dikkat etmen gereken şeyleri söyledim. Geçiş süreçlerini anlattım. Bakıyorum başka bir şey var mı diye. Duygusal ya burada hani dedim ya, mantığını çok ön plana koyacaksın ama duygularını da ihmal etme sevgili Akrep Burcu. Yani böyle hani birazcık intikam duygusu da sezdim arkadaşlar bazılarınızda. Hani birilerinin ya da bir şeylerin canını yakmak isteyebilirsin ama burada hani karşı taraftan ziyade senin kendinde, bakın hepiniz için değil bu. Senin kendini törpülemen gereken şeyler var. Onlar zaten ayıklandığında taşlar yerine oturacak. Yani burada çok güzel maddi olarak da ilişki anlamında da, ama böyle aşktan da ziyade, zaten aşk açılımı ayrı yapacağız ama aşktan da ziyade senin bir ortaya çıkman var. Yani kendinle ilgili yeni şeyler keşfediyorsun sen. Hislerinle ilgili, inançlarınla ilgili, gittiğin yolla ilgili, kariyerinle ilgili, yeteneklerinle ilgili farklı bir geçiş var arkadaşlar. Yani burada kişisel gelişim olarak da kendini çok değiştireceksin ve burada çok büyük fırsatlar var. Hani küçük fırsatlar değil, büyük fırsatlar var. Fırsatın küçüğü büyüğü olmaz diyelim. Böyle yapalım. Peki bakalım dişli enerjiden ne gelecek diyelim. Cadı kadın geldi. Ben kendini kaybetme diyor. Kendini, özünü kaybetme Akrep Burcu. Su akar yolunu bulur diyoruz ya, her şey düzeliyor arkadaşlar. Hiçbir şey boşuna değil. Yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil. Ben diyor kendi benliğini kaybetme. Kendini unutma. Ne fazla ver ne fazla al gibi. Kendi merkezinde kalmak çok önemli olacak dedi. Burada bazı özel güçlerini de keşfedebilirsin aynı zamanda. Bilinçli öz sevgi, kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum dedi. Bakın nasıl, ne kadar bağlantılı arkadaşlar yani. Peki bir adet daha alalım. Adaletsizlik dikenleri. Buradaki kılıçlar da zaten direkt bizim gözümüze battı da battı yani arkadaşlar. Adaletsizlik dikenleri değerlerine, temellerine ve adalet anlayışına aykırı bir durum ortaya çıkacak. Yani bu önümüzdeki 5 haftalık süreç ama yaz ayları hani tam böyle geç. Ya ben bunu daha çok, evet, 5 aylık. Nisan ayı kaç çekiyordu? 30 mu 31 mi bilmiyorum da. İşte en fazla Mayıs ayının sonuna kadar diyelim arkadaşlar. En fazla Mayıs ayının sonuna kadar böyle bir testten geçebilirsin. Bir testten geçebilirsin. Hani böyle bir sınav vermeyle alakalı bir durum olabilir. Yani bu zaten sana tezat olan bir şey. Yani ruhen, kalben kabul etmeyeceğin bir şey. Bir tane daha alalım. Ve güvenin kalbi, ben kendime güveniyorum ve sen de her zaman bana güvenebilirsin dedi sevgili Akrep Burcu. Senin de mesajların bu şekildeydi. Her şey güzel, kalbine göre olsun demeden önce, ama yine diyelim, her şey güzel, kalbine göre olsun. Şöyle bir kart daha alalım arkadaşlar. Ve sınırlar. Evet, sınır çizeceksin. Yani burada çok büyük bir kızgınlık da var sende. Duygusal ve zihinsel refahınızı, ama şurayı unutmayın. Yani bazılarınızda da arkadaşlar daha çok eril tarafı baskın olanlar da diyelim. Peki. Duygusal ve zihinsel refahınızı korumak için sınırlar oluşturun ve o sınırları savunun dedi. Peki bakalım. Yani bu sınır demek hani bana yaklaşma anlamında değil. Bana yaklaşma anlamında değil. Şöyle düşün mesela. Bunu nasıl her anlamda sınır çizmek arkadaşlar. Mesela bazı insanlar vardır ya, herkese mavi boncuk dağıtır. Hani bu ilişki anlamında değil, her anlamda öyle. Hani böyle her yere dağılır. Sınırın olsun. Kendi alanında kendi sınırın olsun. Kendi hakkına girme, başkasının hakkına girme. Hani her anlamda bir sınırdan bahsetti. O mavi boncuk şeyini yani bir örnek vermek amaçlı söyledim. Hani böyle her tarafa dağılmak gibi bir etki. Ve iletişim, kalpten gelen bir mesaj, ifade edilmeye çalışılan söylediklerine dikkat et, muhakeme yeteneğini kullan dedi. Bir kart daha alalım. Ve tutku.
Burada arkadaşlar çok böyle derin bir aşk var. Çok derin bir aşk var. Bu gelecek olan enerji, o aşkı çok şey olarak hissedebilirsin. Yani kişiye duyulan aşk olarak da hissedebilirsin. İşine duyduğun aşk olarak da alabilirsin. Yani o enerjiyi nasıl çalıştıracağın tamamen sana bağlı. Çok derin bir tutku, çok daha da derinleşen bir aşk var. Ama bu hayatının geneline yansıyacak. Yani partner olarak da değil arkadaşlar. İşine duyulan aşk, yaşama duyulan aşk. Kullanılmayan bir potansiyel var. Tutkunla ilgili harekete geçmenin ve sihri gerçekleştirmenin zamanı geldi. İşte böyle bir aşktan bahsediyor arkadaşlar. Enerji okuması bu şekildeydi sevgili Akrep Burcu. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.